Merhaba, Gülten Kışanak üzerine yapacağımız bu derinlemesine incelemeye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi elimizde çeşitli biyografik notlar var, haber alıntıları var. Buradan yola çıkarak Kürt siyasetinin bu önemli figürünü anlamaya çalışacağız birlikte. Evet, oldukça önemli bir isim. Gazetecilikten geliyor, sonra milletvekilliği, Diyarbakır'da eş başkanlık, yani inişli çıkışlı bir siyasi yolculuk. Kesinlikle. Amacımız da bu kaynaklardaki temel bilgileri, öne çıkan noktaları sizinle paylaşmak, konuşmak. Kışanak'ın hayatı aslında Türkiye'nin yakın geçmişindeki pek çok, nasıl desem, kritik meseleye ışık tutuyor. İşte Kürt meselesi, kadınların siyasetteki yeri, yerel yönetimlerin durumu. Evet. Yani kaynaklara bakınca sadece bir politik figür değil, aynı zamanda zorlu süreçlerden geçmiş bir kişilik görüyoruz karşımızda. Başlangıç noktasına bir bakalım o zaman. Kaynaklara göre 1961 Elazığ doğumlu. Evet. Zaza kökenli olduğu belirtiliyor, Avcı aşiretinden. Eğitim Dicle Üniversitesi'nde başlıyor ama 12 Eylül darbesi geliyor. aynen darbe sonrası Diyarbakır cezaevinde buluyor kendini 2 yıl. 2 yıl. O dönem Diyarbakır cezaevi, yani başlı başına bir konu. Bir kaynakta ağır işkenceler gördüğü de belirtiliyor o dönem için. Evet, bu bilgi önemli. Çünkü o cezaevi deneyimi, yani 80 sonrası Diyarbakır cezaevindeki o koşullar, Kışanak'ın ve aslında onun kuşağındaki birçok Kürt aktivistin, aydının politikleşmesinde, kimliğinin şekillenmesinde çok etkili oldu. Anlıyorum. Sonrasında tahliye oluyor ve Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oluyor. Bu cezaevi deneyiminin izleri onun gazeteciliğe ve ardından siyasete yönelmesinde de görülüyor aslında. Yani bu sadece bir hapis deneyimi değil, bir dönüm noktası gibi. Evet, cezaevinden sonra gazeteciliğe başlıyor zaten. Güneş, Yeni Ülke, Özgür Gündem, Özgür Ülke. Hepsi de o dönem Kürt meselesini gündeme taşıyan, önemli ve baskı gören yayınlar. Doğru. Hatta 1990'da kendi gazetesi Toplumsal Direniş'i kuruyor ama o da kısa sürede kapatılıyor anlaşılan. Evet, o dönem yayıncılık yapmak da zordu tabii. Aktif siyasete girişi ne zaman? 2007'de Demokratik Toplum Partisi'nden, DTP'den Diyarbakır milletvekili seçiliyor. Sonra malum DTP kapatılınca Barış ve Demokrasi Partisi'ne, yani BDP'ye geçiyor. Hatta Selahattin Demirtaş'la birlikte partinin eş başkanlığını üstleniyorlar. Evet, o eş başkanlık sistemi de BDP ile daha görünür oldu sanırım. Bu partiler, yani DTP, BDP, Kürt siyasi hareketinin yasal zemindeki temsilcileriydi o dönem. Ve tabii bu parti kapatma, sonra yeni partiyle devam etme döngüsü. Aynen, bu hareketin Türkiye siyasetindeki serüveninin bir parçası maalesef. Gelelim en bilinen görevlerinden birine. 2014'te Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanlığı, Fırat Anlı ile birlikte seçiliyorlar. Evet, bu eş başkanlık modeli önemli. Kadın temsilini güçlendirmeyi hedefleyen, HDP geleneğindeki belediyelerde gördüğümüz bir uygulama. Kaynaklar da özellikle kadınların siyasete, sosyal hayata katılımını arttırmaya yönelik projelerini vurguluyor. İşte kadın sığınma evleri, kooperatifler, kadın merkezleri gibi. Kışanak'ın belediyecilik anlayışı da zaten Kürt siyasetinin o yerel özerklik, katılımcı demokrasi vurgularıyla paralel gidiyor. Ekolojik bir yaklaşım benimsediği, Kürtçenin kamusal alanda kullanımını desteklediği de not edilmiş. Kesinlikle. Bir de tabii unutmamak lazım, 2013-2015 arasındaki çözüm sürecinde İmralı'ya giden heyette de yer alıyor. Evet, o da önemli bir detay. O dönemki diyalog sürecinde aktif rol almış. Aynen o dönemki barış umutları ve diyalog arayışları açısından kayda değer bir rolü var. Ama sonra Ekim 2016'da işler değişiyor. Görevden alınıyor, tutuklanıyor Fırat Anlı ile birlikte. Yerine kayyum atanıyor belediyeye. Evet, o dönem, yani 2015 sonrası ve özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Kürt siyasetçilere yönelik baskıların arttığı bir dönemdi. Bu tutuklamada o sürecin bir parçası olarak görülüyor. Suçlamalara baktığımızda kaynaklarda neler görüyoruz? İşte PKK lehine söylem, özerklik çağrısı, bir kaynakta kamu kaynaklarını terör örgütüne aktarma iddiası var. Evet, Yeni Akit kaynağında sanırım o iddia vardı. Genel olarak da terör örgütü üyeliği veya propaganda suçlamaları yöneltiliyor. Yargılama sonucunda da 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıyor örgüt üyeliği suçlamasıyla. Uluslararası tepkiler de olmuş. Amnesty, Human Rights Watch gibi örgütlerin,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eleştirileri de kayıtlarda var. Evet, bu yargılamalar uluslararası alanda da çok tartışıldı. Bir de cezaevindeyken kitaplar yazdığı bilgisi var kaynaklarda. Evet, Kürt siyasetinde kadın ve kadınlar hep vardı isimli kitaplar. Yani özetlersek, Gültan Kışanak'ın hikayesi, gazetecilikle başlıyor, milletvekilliği, belediye eş başkanlığı, çözüm sürecindeki rolü derken cezaeviyle noktalanan oldukça çalkantılı bir siyasi kariyer. Kesinlikle. Kaynaklar onu özellikle Kürt kadın hareketi ve yerel demokrasi mücadelesi için sembol bir isim olarak konumlandırıyor. Evet, Kışanak'ın yaşam öyküsü üzerinden aslında Türkiye'deki pek çok temel meseleyi, düğümü konuşabiliriz. İşte Kürt sorununun çözümsüzlüğü, yerel yönetimlerin durumu, kadınların siyasetteki yeri ve mücadelesi, siyasi yargılamalar. Lın hayatı bir nevi Türkiye'nin yakın geçmişindeki o siyasi gerilimlerin aynı zamanda da direnişlerin bir yansıması gibi. Peki bu incelemeyi bitirirken dinleyicilerimize belki şöyle bir soru bırakabiliriz. Gültan Kışanak'ın bu deneyimi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve siyasette kadınların rolü hakkında size neler düşündürüyor? Veya şu soru, siyasi idealler özellikle böylesi baskı koşulları altında ne ölçüde ve nasıl sürdürülebilir?